Bekle abi. Yodabashi Akira'yız. iPhone 17 mi bunlar? Hemen girişte iPhone'lar var ha. Yakın. Bu 40'a yakın. O 50 küsur. şu 160 bin yen 80-40 44 yapıyor bu. Şu an. 256 GB'ı 44 yapıyor. Samsung Galaxy S10'da bakın. 2024 kurunda şey vardı. %10 daha düşüktü. Yani biraz daha değerlendi. Bu. O yüzden biraz daha farklı oluyor. Bu da Hangisi? 85, 40, 43, 44'e yakın diyebiliriz. 55 bin TL gibi. 35 bin lira gibi. S25, S-Watch'lar. iPad Air. Fiyatı 128 GB'ı Wi-Fi Cellular'ı 125 bin lira. 65 kaç lira yapıyor? 32,5 33 lira bir şey. iPad mini kaçmış? 128 GB'a 78.800 ya. 40-20 bin lira yani. Şu Wi-Fi artı ne oluyor? Takip sistemi miydi? Senin öyle bir şey vardı. Mac'lere bakalım. Mac Pro. Kaç liraymış? 24 GB'ına bakalım. 400 bin, 200, 100 bin lira. Pro 14'e baktığın zaman o da 100 bin lira. Bu fiyatları şu an yazmıyor. Fiyatlarını gördün mü Pro Max'lerin falan? Hiçbir yerde yazmıyor. 17 Pro Max, 16 gibi olmuş. 40 bin, 10 bin, 11 bin liraya yakın. Şu anki fiyata göre. 2025 Kasım 2024. Geçen sene ki fiyat olsa 10 bin falan oldu. %10 falan değer kazandı. Yani. iPhone 17 Pro Max. 512 GB'lısını olmuşsunuz en mantıklısı. Apple Care'da almanıza gerek yok çünkü güvencesi yok yurt dışından aldığınız için. 230 bin, 60 bin liraya yakın geliyor. Herhalde 50 bin liraya yakın bir şey var. 110 bin lira gelmiş oluyor. Normal iPhone 17 kaç oluyor? 256 GB aldınız. Bir de Microsoft'a bakalım bari. 64. 合計13%分のゴールドポイントが還元されます。例えば、20万円の家電製品をお求めの場合、2万円分のホールドポイントがお会計時に、さらに後日、6000円分の還元されます。ぜひご利用ください。50 bin lira geliyor. また、ヨドバシカメラ以外のビザ加盟店でのお買い物でもゴールドポイントが1%分還元されます。ぜひご利用ください。Çok güzel. Kırtasiye ürünlerine de aldık. İkinci katta kırtasiye ürünleri vardı. Eşimin en çok sevdiği şey. Deniz'in kırtasiye ürünlerine de aldı. Her türlü kırtasiye ürünü ikinci katta bulabilirsiniz. Kalemler, renkli, farklı türde ciltler. Kalem tıraşlar çevirdim. Oo, ne güzel kalem tıraşlar bunlar.
400 liraya yakın. Bu kalemler 165 tane falan, 598 yen. Her şeye bakacak mıyız böyle? Evet, hepsini izleyeceğim. Tamam, diğer tarafları geziyorum o zaman. Çok mutsuz böyle deyince. Başka ne? Fonlux. Bunlar neler? Ha, Word. Hmm. Sadece şey yazıyorsun. Word'da şifre oluşturuyorsun herhalde. Çok ilginç. Dolapbaşı Akiba gez gezilmez 7 katlı. Her katta farklı farklı tarzı ürünler, ajandalar görüyorsunuz. Takvimler görüyorsunuz. Çok fazla ilgili şekilde alanları göstereceğim bundan sonra. Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Yine aynı ikinci kattayız. Burada klavyeler, mouse setleri ve kulaklık setleri var. Logic Blue'lu. Böyle bir set gördüğünüz gibi. Biraz daha açalım. 35 bin yen. Yani 9 bin yani. 9500 falan diyorlar. Corsair'in kolları, klavyeleri var. Farklı farklı klavyeler, kollar görebiliyorsunuz. Evet. Oyuncu koltukları. Mesela şu Kaiser'in 25 bin liraya geliyor. Farklı farklı markalar var. Turtle Beach uzun bir marka, onu ben bilmiyorum. Mesela şöyle bir markası 4 bin lira yapılmış. Modeli yani. Steel serisi biliyoruz. Bildiğimiz bir seri. Klavyeleri de çok tatlı. Mouse'u da var. Şöyle bir SteelSeries 10 bin, 11 bin lira falan. Kulaklığı 13 bin liraya yakın bir kulaklık görüyorsunuz. Oyun şeyleri de var. Mesela 7 bin yen ne yapıyor? 2 bin liraya yakın yapıyor. Burada oyunculara özel şeyler var. Ayrıca mikrofonlar var. Şöyle bir HyperX mikrofon 6 bin lira civarı. Podcast yapanlar için farklı farklı modellerini de görebilirsiniz. Bu da TC monitörleri avantajlarıyla şu markanın 1 bin liraya yakın. 1,3 detaylı tutuluyor. MSI'nin var. Mesela 5 bin liraya geliyormuş. Tercihim 10 bin liraya geliyor. Farklı. Bildiğimiz Oda Teknika'nın şöyle bir kulaklığı var. 4 bin lira. Kitap okuyucu arıyoruz. Türkiye'de 15 bin lira fiyatı var. Bu yeni serisi Book Scholar Yeni 2'nin şöyle boyutu. Güzel bir boyut. Elinizde şu şekilde duruyor. Elinizde durduğunu görmek için. Türkiye'de 15 bin lira bir fiyatı var. Burada 45 bin yen. Yani 11 bin, 12 bin liraya yakın geliyor. %10 da tax free'si var. Yani 11 bin lira gibi bir rakama geliyor. Türkiye'den 4 bin lira uygun. Evet, evet, beyaz. Beyaz. Bu da büyüğü. Büyük sevenler için 90 bin, 88 bin yen. Tamam.
22 bin lira geliyor. Büyüklüğü de böyle. Şu şekilde. Şu şekilde. Tuttuğunuz zaman görüyorsunuz. Nereye geldik? Tabii PlayStation Store kısmına geldik. 6. katta bulunuyor. Buradan biraz fiyatları da göstereyim ben size. PS5'ler. İşte Explorer kısmı. İşte kulaklığı, mikrofonu. Fiyatlar gördüğünüz gibi yarı fiyatına. Mesela PlayStation 5 Pro. Fiyat kısmına geçelim. Şurada bir şöyle şey alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir şey alıyorsunuz. Kasaya gidiyorsunuz. Ödediğiniz zaman zaten makineye getiriyorlar. Makine gösteriyor. Bunu mu istediniz diye. Bu şu an 105 bin yen. Yani 28 bin TL civarı bir rakam geliyor. %1'miş vergisi. 1000 yen düşecek. Yani 250 lira falan düşecek. Ama 28 bin lira bir rakam. Şu demek Willfall'la beraber çok uygun bir rakam. Çünkü bu da PlayStation 5'i. Yani Pro'su alt modeli. Bu da 20 bin lira, 22 bin liraya yakın şu anki kurla. Ha, Nintendo Switch 2 sold out. Zaten üretimi o kadar nasıl az yaptılarsa, nasıl şey yaptılarsa farklı. Vergi düzeni Japonya'da arkadaşlar en fazla yüzde. Bazı ürünlere %10, bazı ürünlere %8, bazı ürünlere %1 şeklinde. Bu tarz elektronik ürünlerde %1. Japon versiyonu bir de Avrupa versiyonu olması gerekiyor. Avrupa versiyonu biraz daha pahalı diye biliyorum. Zaten gördüğünüz gibi Japanese Language System diyor. Japonlara yani 15 bin lira falan geliyor. Böyle bir şey, set. Fakat yurt dışından gelen vatandaşlar Avrupa versiyonu almak istediği zaman 75 bin yen. O da yaklaşık 20 bin liraya geliyor. 20 bin lira ama Türkiye'dekine yine uygun bir rakam. Joy-Con'lar da böyle alabiliyorsunuz ayrı ayrı. Joy-Con'lar da 1500 liraya geliyor. Oyunlar da ayrı arkadaşlar. Nintendo Switch'in oyunu gördüğünüz gibi böyle. Nintendo Switch 2'nin oyunları da bu şekilde. Geçen sene bir Nintendo Switch aldık. Bu modelini aldık. Çok memnunuz. Fiyatı da değişmemiş. 38 bin yen. Yani Türk lirasıyla 10 bin liraya yakın tutar yapıyor. Geçen sene %10 daha düşüktü. Eee, Türk lirasının değer kaybetmesinden kaynaklı olarak şeydi. Türk lirası değer kaybettiği için son yılda biz 9.100 civarı almıştık. Şu an 10 bin liraya alabiliyorsunuz ama yine uygun fiyat arkadaşlar. Burada da farklı farklı oyunlar var. 2300 lira gibi bir rakama geliyor. SD kartlarla satıyorlar. SD kartlar daha pahalı oluyor. Türkiye'den ya da birebir oluyor. Yani SD kart çok fazla almayabilirsiniz ama Türkiye'de olmayan SD kartlar var. O tarz SD kartlar bulursanız alabilirsiniz. Ayrı kollar da satıyorlar mesela kolası için. Göstermiştim fiyatı. Heh. Örnek olarak tutmuşlar bu. Boyutu bu şekilde arkadaşlar. Ama bu Japon versiyonu 54 bin yen. Avrupa versiyonu burası satmıyor. Yodoba şarkılar gördüğüm kadarıyla satmıyor ama yine biz kasadan sorarız. Farklı bir şey varsa da söyleriz. Ne aldık? PlayStation arkadaşımız aldı. 5 Pro. Çok uygun fiyatı. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Kulaklıklarına bakacağız. Burası şey tarafı. Nasıl ürünleri var? Ev ürünlerine geçtik. Genelde ev ürünleri Japonya'da farklı bir priz sistemi kullandıkları için Japonya'ya özel oluyor. İşte kadınların kullandığı Dyson saç yapma ya da işte saç kurutma makineleri gibi şeyler, aksesuarlar Türkiye'de çalışmıyor arkadaşlar. Şey de olsa, ayrı priz de olsa çalışmıyor. Çünkü ona göre Japon priz sistemine göre uyumlu yapılmış durumda. Burada da bir tane
Çarp televizyon göstereyim ben size. Türkiye'de artık çok fazla bulunuyor. 55 inç güzel bir mini LED teknolojisinde 70 bin yen, yani yaklaşık olarak 20 bin liraya yakın bir rakam diyebilirim. Onun dışında farklı farklı markalar var. Şöyle TLC'nin bir markası da var. Arkadaşımızın PlayStation'ı. Çok güzel bir 75 inç bir ekran ve 230 bin yen. Yani 60 bin lira. Türkiye'den çok daha uygun bir fiyata bulabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Aşağı kulaklık tarafına iniyoruz. Güzel home tipi charge altı 6 bin lira. Farklı GBR modellerine bakabilirsiniz. Küçükler şöyle bir çantanızda taşıyabileceğiniz modelleri 2500 lira. Tabi buradan Flex Free %10'u düşüyormuş. Bazı ürünlerde demiştim %8, bazı ürünlerde %1, bu %10. Marshall'a bakalım. Marshall'ın küçük modeli 4000 lira civarı. Oh, JBL'in büyük modeli. Party on the go to 15 bin lira. Sen PDF açtın mı? Ben bir şeye bakmıştım. Ben istediğim bir şey var. Modeller var. Tabii onlara bakalım diyorum. Onları bulalım. Sony'de ve Anker'de bu arada. Sesi nasıl? Bu işte bu sanıyor. O ayarları. İyiymiş sesi. Marshall Action Free 10 bin lira. Audio Technica. Bir tane model örneği. 2500. Denon. O Denon'un ev versiyonu. 17 bin civarına geliyor herhalde. Ha, Bowers and Wilkins. 35 bin liraya geliyor arkadaşlar. Bose. Bose'nin de küçük boyları şu şekilde olanlar 5 bin liraya civar, 5 bin lira az geliyor. 4500 herhalde. Harman Kardon bir tane göstereyim size. 15 bin liraya geliyor. Şöyle bir Harman Kardon. Hikaru, ha bu Harman Kardon Hikaru S5 modeliymiş. Bu da 18 bin lira falan geliyor. Şöyle bir Beats 6 bin liraya yakın 5500 civarı bir şey. Şöyle bir Bose 800 bin liradan az biraz. Ne yaptık? Bir iki kamera size göstereyim. Çok farklı fiyatlar olmuyor genelde. Mesela ne yapalım? En fazla kullanabileceğiniz 35 milimetredir. Geniş açı lenstir. 25 bin liralık bir tutarmış. Fuji'nin şeyi. Aa, 800 bin yen ne yapıyor? 200 bin TL yapıyor. Normal bildiğimiz bir iki marka göstereyim. Şimdi profesyonel makinedir. R5 Mark II. R5 Mark II'nin boş hali 654 bin yen. Dolu hali değil. 24-105 lens. Yani şu kullanılan 24-105 lensi satıyor. Yok bu 24-105 lens değil şu an. 24-70 lens takmışlar. R6'yı alırsanız, sadece kafa alırsanız ne yapıyor? 80 bin lira yapıyor.
Ne yapalım? Ne gösterelim? Hazırlatsın. Şu X2'de 100 cc modeli 1.200.000 yen ne yapıyor? 300.000 liraya yakın bir rakam yapıyor. Alabileceğiniz bir makine göstereyim. Daha uygun. İlk başlarda kullanacağınız bir makine göstereyim. Size şu makine iyidir diyebilirim. Ha, EOS R makina. Yani EOS RP'nin fiyatı 38 bin lira bir rakam. EOS RP'yi alırsanız bir de 2405 alırsanız toplamda 200 bin yen yapıyor. Yani 50 bin yapıyor. Yani EOS RP alırsanız şöyle bir makina 2405 dersi almanız çok mantıklı olur. Hem uzağa çekersiniz hem yakına çekersiniz. Yani 45 bin lira gibi civarı yapabilirsiniz. Ama Türkiye'deki fiyatlar hiç bilmiyorum. Takip etmedim bu aralar. Zaten tamam 5'te Mark 2'm var. Bir de ayrıca şeyim var. Fuji X-T3 var. Ulaşılabilir bir modeli göstereyim. Nikon'un. Hı, D7500. Türkiye'de de satılıyordur diye düşünüyorum. D7500 sadece kasa alırsanız 30 bin lira gibi rakam. 1840 lens alırsanız 839 gibi bir rakama denk geliyor. Farklı farklı lensler de var burada. Bu arada şehir için ikinci el lens fiyatları da oluyor arkadaşlar. İkinci el lens fiyatları da daha uygun oluyor ve sıfıra yakın oluyor. Japonlarda bu çok güzel korunuyor. İnsanlar kendi eşyalarını çok güzel koruyorlar. Biz Sony ulaşabileceğimiz bir lens fiyatına bakalım ve makine fiyatına bakalım. Başlangıç açısından güzel bir modeli. ZV-E10 2 ne kadarmış? Farklı X'i var, alt modeli var. En üst modeline bakalım. 173 bin yen fiyatı. Yani ne yapıyor? 45 bin lira gibi bir rakam yapıyor. Şu an bir kameradayız. Yine Akihabara bölgesinde bir kameradayız. Farklı 4 katlı bir 6-7 katlı bir kamera. Her katta gördüğünüz gibi farklı aksesuarlar var. Birinci, ikinci katta zaten size yılbaşı açıvada çektiklerim vardı. Üçüncü katta kulaklıklar, Bluetooth speakerlar. Onlara bakalım. Fiyatlara bakmıştım zaten. Apple ürünleri, işte farklı Samsung ürünleri, televizyon ürünleri. Çok büyük fiyat farkı yok. Varsa 1000 yen, 2000 yen gördüğüm kadarıyla. Çok fazla anime severler. Çok fazla anime figürleri vardır. Bunlar yetişkin animesi yine değil. Yetişkin animesi olsa daha saklı yerlerde koyuyorlar. Ya da perde şeklinde bir örtüyle kapatıyorlar. Üzerinde yazıyorlar 18 yaş altı giremez diye. Bugün Black Friday günü. 28 Kasım Cuma günündeyiz. Ve Big Camera'nın kulaklık kısmına gezineceğiz. Anker Japon markasıdır. Anker'in farklı ürünleri vardır. Biz genelde Anker ürünlerine baktık Türkiye'de de. Çok büyük fark yok. Yani 500 lira 1000 lira oynuyor. Heh. Sevdiğim ürün bu. Bunda bir fiyat farkı var. Ee, ne bileyim tatildeyseniz, kamp yapıyorsanız farklı farklı gördüğünüz gibi şeyler var. Watt değerleri var. Bu Japon versiyonu olduğu için genelde 100 watt gördüğünüz gibi çalışıyor. Yani Japonya'dan bunu alırsanız da çok faydalı olmaz kullanacağınız ürünlerde. Bunlar da 140 wattmış. Ama fiyat olarak da çok büyük fark yok. Google'un telefonu varmış. Pixel 10 Pro. Ona bakalım. Fiyatı neymiş? Onu görmemiştim yolda başında. 126 bin yani. Alttaki herhalde. Bizim alacağımız şey 194 bin yen. 126 acaba taksite. 5 bin yen çarpı 23 taksite yapıyorsunuz. Bu herhalde kendi vatandaşları için 195 bin yani ne yapıyor? 51 bin 52 bin arası bir şey. Kulaklıklar üzerinde. Beats kulaklıklar.
Bit Sola 4. Taz 2800 yani. Yani ne kadar yapıyor? 9.000 lira civarı. Yani 9.000 lira iyi bir kulaklık alabiliyorsunuz. Sizin solaları mesela 12.800 yen daha uygun. 3.500 alabiliyorsunuz. 1.000 yen. Yani 60.000 yandan 51.000 yene düşmüş gibi. Ne yapıyor? 14, 13.514 civarı. Uyuştu 50.025 yani 13.000 liraya kaldı. Maşallah. Değişik tarz şey var. Büyük nasıl var. Bunlarda 4.000 lira giriyor. İyi fiyat. Bunlar Sony görüyorsunuz. JBL görüyorsunuz. Ha, waterproof speaker'lar var. Soundcore 2500, 2800 yen. Beats'in şöyle çok güzel bir elde taşınabilen speaker'ı 6.000 lira. Bu Alexa'sı var ya, akıllı şey, ev tanıtma sistemi falan. Şu herhalde 35.000 yen. Yani 9.000'e yakın bir rakam. Ama bunları tabii sormak gerekiyor şey olarak. Sadece Japonya ürünü olabiliyorlar. Japon ayakkabı markası. Çok tarz ayakkabıları vardır. Biraz daha ağır ama. Evet evet bunlar da çok. Hiç fiyat veriyor musun diye? Mesela şu 20.000 lira. 20.000 yani. Yani 5.500 lira yapıyor. Koşu ayakkabısıymış bu. Ha, bu 24.000 yen. Yani 6.500 lira gibi şeyler. Bazılarında yazmış fiyat. Lifestyle. Çok değişik tarzda ayakkabıları var. Biraz boyları kısa olduğu için herhalde Japonların. Genel olarak böyle bir tabanlı ayakkabıları tercih ediyorlar. Bu da güzelmiş. 19.000 yen. Genelde 5.000'e yakın ayakkabılar görüyorsunuz. Mesela şu renk hoşuma gitti. 25.000 lira. For design, this is for your body, for your feet, is it for design? It's looking at also we every 7500 lira. feel like Tabanları yüksek. Anladığım kadarıyla hepsini. Deneme yapıyorsun herhalde. Ayakkabıyı giyiyorsun. Bak flail up diyor. Ayakkabıyı deniyorsun. Denediğin ayakkabıyla da koşu testi yapabiliyorsun. Güzel mantık. Arkadaşlar Uniqlo'dayız. Notlara bakıyoruz. 2200 lira. PureTech teknolojisilikleri. Farklı notlar var. Fotoğraflar var. Hangi katta bulabiliriz gösteriyor. Üçüncü katta bunları bulabilirsiniz diyor. 100 lira gibi bir rakama geliyor.
Su üstünde kalıyormuş. Güzel bu. Şey. Fiyatlar da şeye göre 20 bin yenden küçüklerde 6 bin yene kadar düşüyor. Yani en pahalısı 5500 lira. Şurada güzel Tokyo'da tişörtler var. Nerede? Bak, burada da var. Gezelim. Dur. Gezerek geleyim. Tişörtlerin fiyatı 500 eee, yani 600 lira. 600 lira değil pardon. 550 lira. Custom Style'ların fiyatları. Gördüğünüz gibi en pahalısı sweatshirt 4000 yen. O da 1100 lira gibi bir rakam yapıyor. Tişörtlerse işte 550 lira gibi bir rakam. Var mı beğendiğin bir şey? Değişik şeyler var ama şu panda mı? Beyaz. Yok. Güzel değil mi? Koreyan dişlikler ve üstlükler var. Fiyatları 1200 lira. Niye böyle bir kapalı? Kaşmir mi? Our year sale, Christmas radiates. And here's this week's special offers. Gömlekler kadar 2 kattaymış. Gömlekler daha fazla. Şimdi görebiliyorsunuz. The men's and the women's, a picture of our 100 lira. heated cotton innerwear, features Şöyle. 100% cotton lining. It's now available at the special price of 1,990 yen. Bu da iş It's gömlekleri. Onlar da aynı fiyat. Back is laced out. Lightweight, warm, and the pocket doesn't inner layer. 100 lira. The men's at 390. Farklı renkleri de Stay görebiliyorsunuz. warm in your open outfit. Bunlar kaşmirmiş. Bunlar kaşmir belli fiyatını. İşlerde de değişiyor fiyatı. And now 3,990. Şöyle polarları gösterelim. Pick out right away. Polarları pek inanamayacaksınız Keep your fiyatına. pride and enjoy shopping with us. Thank you for visiting. 3000 yen. Yani 820 lira civarı. Ateş kuponları 1100 lira. Ya genelde 550 lirayla işte 1100 lira arası bir fiyat skalası var. Gu da var. Gu demeyeyim, Gu var. Birlikte farklı tasarımcılarla çalışmalar oluyor. GV Endüstri'sinde bunlardan birisi. Böyle cinleri var. 5000 yen yani 1350 lira civarı bulabiliyorsunuz. En pahalısı kadınlarda kaşmir, süveterler 3500 lira gibi bir rakam geliyor. Şu renkleri bulabiliyorsunuz. High tech. Bunlar da 1500 yenmiş. Çok 400 lira falan, bunlar daha ucuz. Hamur falan biraz daha sert biraz. evet. Tek bu tarz berelerin pahalı olmasını anlayamıyorum dedim ama %100 kaşmir yazıyor. Doğal olarak kaşmir biraz şeyi arttırıyor fiyatı. Evet, evet güzel. Belli. Yine. Belki konuşuyordur. Hı, Bilmiyordur. bu kadar. Kaşmir ya. Evet. 4000 yani şeyler bereler de. Bu da 6000 yenmiş. Hı. Tekrar 1500 yen. Daha uygun. Kaşmir olmadığı için. Bunlar da. Daha uygun. Kaşmir olmadığı için. Evet. Gördüğünüz gibi. Polyester ağırlıklı. %70'e %30. Hem akrilik hem rayon bile. Polyester yani %100. O yüzden daha uygun. Hiptek de kendi teknolojileri. Muji. Muji'ye gelmişiz. Evet. Muji'ye girelim birazdan.
Bunlar ne? Kulak kapama. Kulak kapama mı? Hmm. 2000 yen. Yani Şöyle, 550 lira. Güzelmiş. Ama çok kullanmıyoruz ya. Kullanır mı? 550 lira. Şöyle bir gömlek ne kadarmış? Allah, şöyle göstersek daha iyi. 3000 yen, 800 lira. Gel bir de sana göre fiyatlar. Bana göre şapka mı var? Ha, 4000 yen. Yani 1100 lira. Deneyeceğim mi? Hadi takayım bakayım. Çıkar. Bak, şöyle eldiven var. Yine 1100 lira. Ver bakalım. Kendini çevir. Aynaya Yo, bak. aynadan bakıyorum. Sen Aynen. beni çek. Yok ya. Çok Rus oldum ya. Çok Rus oldum. Neyse Şey, aldığın saatleri şartlar sonra. evet. O Monster şapkasından sonra. Dün Disneyland'a gittik arkadaşlar. Çok eğlendik. Herkesin gitmesi gereken ve çocukluğunu hatırlayabileceği bir yer. Erkek ceketi 5000 yen. Çok tarz duruyor. Yani 1320 lira gibi bir rakam. Şöyle bir monta bakalım. Güzel bir ceket. 8000, yani 2200 lira. 4000 lira. Uygun fiyatlar gördüğünüz gibi Türkiye'de tabii. Şu kazak mı bu? Gömlek kazak. Women's. Kadın şeymiş. Gömlek kazaymış. Güzel giyiniyor. 1600 lira civarı. 6000 yen. Bir kadın pantolonuna bakalım. Güzel. 2000 yen. Yani 550 lira. Kadın ince montu. Mont tabii. Ne? Ceket. 7000 yen. Yani 1820 lira gibi bir şey. Şu valize bakalım. Ne kadar satıyorlar kendi valizlerine. Küçük boy valiz 20.000, 5500. Orta boy 75 litre. Yani 30, 15, 7 bin lira civarı. 105 litre büyük boy ise 6, 18, 9 bin lira civarı. Burada da boyuttan göre ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz. Güzel valizler. Ama biz bir kamerada Japon markası var, Haidy. Ondan aldık. 33 bin yendi. 3 bin yen firmanın indirimi vardı Black Friday. Bir de biz tax free düştük. Bir de Payke diye bir uygulama var arkadaşlar. Japonya'da bir sürü farklı firmadan kuponlarını bulabiliyorsunuz. O kuponu da gösterdik. Tax free de düştükten sonra 25 bin yene denk geldi. O da 6500 lira civarı bir çanta, güzel bir çanta aldık. Ömürlük. Ceket. Altı bin yen. 1600 lira civarı. Hesap yapıyorum ama hesap yapmamız sonraki zamanlarda insanlara çok aldatıcı olabiliyor. Gördüğünüz gibi Türk lirası ya da Japon yeni farklı tabirleri değer kaybedebiliyor. E, 2024 Kasım'da 4.3'tü biliyorduk aldığımız ürünü. Şu an 2025 Aralık
başındayız. 3.7'ye bölüyoruz. O yüzden aldatıcı olabiliyor ama fiyatlar Türkiye'den uygun ve kaliteli ürünler diyebilirim. Hem kesim olarak hem dikiş olarak çok kaliteli ürünler olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden elveda. Otelimiz olan Metropolitan Edmund'a geldik. Otelimizin odasından şöyle bir Tokyo manzarasını izliyoruz. Etrafta farklı otellerin olduğu bir otel bölgesi aslında. 28 Kasım yani Cuma, Black Friday günüydü. 6. gün. Bugün de 7. gün. Biz bu 2 günü sadece alışverişe ayırdık arkadaşlar. İndirimlerin daha yoğun olduğu, ekstra işte %5, %10 gibi indirimlerin olduğu bir dönem ama bu Cuma günü geçen seneye göre daha az indirimle karşılaştık. Herhalde Japonya'daki ekonomik durumdan dolayı çok fazla firmalar ekstra bir indirimler yapmadılar. Ama sınırlı ürünlerde ekstra ürünler de yaptığını gördük. O da %5'i geçmiyordu. Mesela Uniqlo'da bile çok fazla indirim yoktu. 2000 yene yani yaklaşık 550 liraya alınan bir tişörtte normalde bir indirim olmuştu geçen sene. Ama bu sene herhangi bir indirimle karşılaşmadık. Onun dışında Yodobaşı Akiba bir kamera. Sadece bazı sınırlı ürünlerde herhalde stokların fazla olduğu ürünlerde ekstra indirimler koymuşlardı. Ama onun dışında Japon yeni Türk parasına karşı geçen seneye oranla %11-12 bir artış gösterdi. Biz işte 550 liraya aldığımız bu seneki bir tişörtü geçen sene 480 liraya alabiliyorduk. Böyle bir fark oldu ama Türkiye'de o tarz bir kalitede bir pamuk tişörtü en az 1200 lira civarı aldığınız için ya da 1000 lira civarı aldığınız için her halükarda yine karlı oluyoruz. Onun dışında teknoloji ürünlerinde de PlayStation 5 aldık. Arkadaşımız aldı. Orada da neredeyse 30 bin liraya yakın bir fark vardı. Onun dışında kollarda, Nintendo Switch'te, kulaklıklarda, Bose kulaklıklar, işte Sennheiser kulaklıklar neredeyse yarı fiyatına indirimler bulabiliyorsunuz. Bunun dışında bazı ürünler oluyor. Mesela Powerbank gibi, harici hard disk gibi, fotoğraf makineleri gibi. Onlarda ya da fotoğraf makinesi nesneleri gibi. Onlarda Türkiye fiyatıyla neredeyse aynı oluyor. Alışveriş yapacağınız durumlarda her zaman Türkiye'deki bir internet sitesi ya da bir arama motoru açık olursa oradan ürünleri hemen tarayarak Türkiye'de ne kadar, Japonya'da ne kadar olduğunu görebilirsiniz. 2026 itibariyle tamamen Avrupa'da olduğu gibi havalimanından tax free standlarına ya da büyük AVM'lerdeki tax free standlarından ancak düşebileceksiniz gibi bir durum olacak.